Selam, ne haber? Hoş geldin. Bugün bomba bir tarifle yeniden karşınızdayım. Gin Tonic'in kralını yapacağız. Hadi hep beraber başlayalım. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Gin Tonic'in kralını yapacağız. Prensle, prensesle işiniz olmasın. Bence en iyi gin tonic şu anda markette, Amerika'da yapabileceğiniz gin tonic benim fikrime göre bu arkadaşlar. Bu çok komplike bir kokteyl değil. Gin ve tonic. Tamamen iki malzemeden oluşan bir kokteyl. Ben yaklaşık son 6-7 senedir gin tonic'e kafayı taktığım için bulabildiğim en iyi, en lezzetli gin ve bulabildiğim en lezzetli tonic bu arkadaşlar. Bugün kullanacağımız gini size göstereyim. Monkey 47. Normalde bildiğiniz gibi iyi gin İngiltere'de, çeşitli ülkelerde, şu anda Brezilya'da da yapılmaya başlandı. Hindistan baharatlarını kullanarak yapılan cinler genelde şu anda marketteki en iyi cinler. Bu Monkey 47 bir Alman ürünü arkadaşlar. Monkey 47 Almanya'da yapılıyor ve cin marketinin ilk 5, ilk 10 sırasına hızlı bir şekilde yükseldi. Bu da içerisinde kullanılan 47 farklı botanikle alakalı oluşuyor. Bu yüzden Monkey 47 biraz komplike bir cin. Hendrix var mesela, onlar başlattılar salatalık infüze ederek falan değişik cinler, böyle craft cinler konusunda. Şu anda Amerika'da bal ile yapılan var mesela, Barhi, benim sevdiğim bir cin. Ve normalde sizin bu heriflerin ne kadar manyak olduğunu size anlatmak için şundan bahsedeyim arkadaşlar. Normal bir cin içerisinde, yani bir London Dry içerisinde 5 ile 10 arasında botanik bulunduruyor. Bunların en önemlisi içerisindeki cünüp. Ama biz kafayı yedik. Biraz daha bu işi komplike yapacak derseniz, yani bu craft distillery olarak adlandırıyoruz. Bunlar da diyorlar ki biz 10 ile 20 arasında botanik kullanıyoruz. Ama bir de şu var. Biz bu işte kafayı yedik. İşimiz gücümüz yok. Dertsiz başımıza dert alacağız diyorsanız, bu herifler gibi 47 tane botanik var bu cinin içerisinde. Bunun tarifini vermiyorlar, içerisinde ne olduğundan bahsetmiyorlar ama en önemli kullandıkları ve yüksek tonlarda olan meyvenin, botaniğin kırmızı yaban mersiği olduğu, yani lingonberries olduğu marka tarafından anlatılıyor. Schwarzwald region'ında ne toplanıyorsa, çalı, çırpı, 47 tane artık içine ne koyuyorlarsa onlarla distile edilerek üretiliyor ve altyapısı olarak da tahıl ya da diğer cinler gibi değil, molasses kullanılıyor içerisinde. Bu yüzden kendine özgü bir tatlılığı var. Hatta şöyle bir hikaye de vardı. Bunun içerisindeki 47 tane botaniği bulmak için çok ünlü sommelierler ve şefler getirtiliyor. Hiç kimse 47 botaniği tahmin edemiyorlar. İsminden bahsedeyim size hızlıca. Bu isim nereden geliyor diye. Çünkü Monkey 47, Maymun 47 ilginç bir ismi var. Öncelikle bu isim Montgomery Collins diye bir abimiz var. İngiliz donanmasında kendisi. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'ya getiriliyor bu savaş sonrasında. İşte en yakın arkadaşı Berlin'deki hayvanat bahçesindeki bir maymun. O yüzden bu onun tarifi olduğu için ona ithafen Maymun 47 koyuyor. O maymunun da ismi Max'ti yanlış hatırlamıyorsam. Ona ithafen 47 tane de botanikle beraber Monkey 47 ismini alıyor. Ayrıca bu cinin alkol oranı %47. 47 tane botanik var. %47 alkol oranı var. Maymun var. Güzel bir label. Bir de bu laboratuvar şişeleri gibi falan yapmışlar. O yüzden de marketing olarak da, labeling olarak da, tasarım olarak da güzel. Şişe olayına aldanmayın arkadaşlar. Çok güzel şişeler üretiyorlar ama içerisindeki cinler iyi ürünler değil. Cininizi, vodkanızı, tekilanızı buzlukta saklayabilirsiniz. Ben her zaman buzlukta tutuyorum. Bildiğiniz gibi cin, vodka içerisindeki alkol oranından dolayı hiçbir zaman donmaz. Hemen manitan gelmeden tık al, koy, buz gibi. Bardağınızı da buzlukta tutmanızı tavsiye ederim. Bu kokteyli yaparken ne kadar az ısı kaybedersek o kadar iyi arkadaşlar. Şimdi biraz da tonikten bahsedelim. Şu şekilde göstereyim. Markamız Fever Tree. Ben 20-30 tane tonik markası denedim. Şu anda marketteki, yani Amerika marketinde bulabileceğiniz en iyi tonik bu. Bunun da farklı çeşitleri var. Normal Fever Tree tonik var mesela bu şekilde. Gold label olan, yani normal olan. Ama bugün kullanacağımız tonik bu olacak. Fever Tree Mediterranean Tonic. Neden? Çünkü içerisinde limon kekiği ve biberiye var. Bu da bu cinle beraber çok güzel yakışıyor. Cin ne kadar iyi olabilir abi? 2 tane malzemesi olan bir kokteylden bahsediyoruz. Cin ve tonik. En iyi malzemeleri kullanmak zorundasınız. Dediğim gibi uzun zamandır kokteylle de ilgileniyorum. Profesyonel olarak da
kokteyl yapıyorum. Yani bizim restoranda da kokteyl listesini ben yapıyorum. Bunun altın oranını ben buldum arkadaşlar. Bunun altın oranı 2 ounce. CL'ini bilmiyorum. 60 mililitre yapıyor. Ondan koyuyorsunuz ve Fever Tree abiler de sağ olsunlar bizim için en ideal yani 6 ounce şeklinde bunu ölçmüşler. Bugün benim oranım 2 ounce gin, 6 ounce tonik olacak arkadaşlar. Bardağımız bu özel bir bardak arkadaşlar. Bu tamamen gin and tonic için üretilmiş. Niye derseniz gördüğünüz gibi alt kısmı biraz derin, üste doğru kapanıyor. Genelde gin tonikte çok yoğun bir buz kullandığınız için ben daha az buzu tercih ediyorum. Altı buz tutuyor şu kısım. Yani üst tarafı da o aromasını kapatıyor sizin için. Biraz da istiyorsanız da işte biberiye falan da rahat bir şekilde atabiliyorsunuz. Bu özel olarak da sağlanmış bir bardak olduğu için ben bunu tercih ediyorum. Tatta, damakta abi biz bunu işte limonata bardağında yapsak olur mu? Olur kanka. Hiçbir problem olmaz. Biz bugün gin and tonic'in kralını yapacağımız için her ürünün kralını kullanmaya çalışıyoruz. Önce ne yapıyoruz? Ben önce ginimi ekleyeceğim. Ondan sonra buzumu ekleyeceğim. Üzerine de tonikle ve garnishimle bitireceğim. Bardağa ekliyoruz. Bum. Hareketler de var. Önümü açıyorum. Ha bu arada arkadaşlar iyi bir gin and tonic için iyi bir buz kullanmanız gerekiyor. Ben hemen Crystal Clear yaptığım buzlar var. Onlardan bir tane atacağım içine. Buzumu da derin dondurucuda bu şekilde buzdolabı poşetlerine saklıyorum yaptıktan sonra. Bir tane buz ekliyorum hemen güzel bir şekilde. Bu buz bence yeterli. Ha ben buzu basacağım abi diyorsan bas. Ona da bir engelimiz, karşı çıktığımız yok. Hemen Fever Tree Mediterranean Tonic'imi ekliyorum üzerine. Cızır cızır ediyor bak. Gin tonic'imiz şu anda hazır. Bunun üzerine istediğiniz garnish'i kullanabilirsiniz ama bu gin ve bu tonikte bu kokteyli gerçekten parlatan ve star yapan limon kabuğu arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar bunu da göstermek istiyorum. Bu da Fransa'da çocuklar için yapılan bir peeler. Ama benim parmaklar ufacık olduğu için ben bunu alıyorum. Ve gerçekten lemon peel ederken benim elime de cuk diye oturuyor. Çok da seviyorum. Böyle ufak bir deliği var. Çocuklar öğrenirken parmağını buraya koysun kesmesinler diye. Lemon peel'ımı alıyorum abi. Güzel bir parfüm yapıyorum. Ondan sonra Fabuloso modu dediğimiz yerleri siler gibi bak. Sağlı sollu. Her yerini güzel bir şekilde. Ondan sonra yeniden BAM! Biz bunu tabi bugün limon kabuğuyla yaptık. İstiyorsanız lime kabuğuyla da yapabilirsiniz. Portakal dilimi de atabilirsiniz. Biberiye de koyabilirsiniz. Efendime söyleyeyim kekik de koyabilirsiniz. Nasıl zevkiniz, nasıl istiyorsanız. Bu benim kombinasyonum. Benim abi ben soğan kabuğuyla yapacağım. Sen soğan kabuğuyla yap kanka. O da okey. O da okey. Ben bir testimizi yapalım. What you doing? Yeah, I see that. I was like, shit. But I gotta record it again. Yeah, I know. I felt bad because it was like there's gunshots. I was like, why is there gunshots? Yeah, that's fine. I recorded. We'll see if it's gonna be. No, I didn't taste it yet, baby. God damn it. Evet, şimdi tadıma geçiyorum arkadaşlar. Hemen bir güzel bir tad alayım. Oh, bak bu ne biliyor musun? İstanbul Havalimanı'ndan Heathrow'a inmişim. Zaten uçak rötar yapmış 2 saat. Yorgunsun. İniyorsun bavulunu almaya, bavulu kaybetmişler. Allah hepinizin belasını versin diyorsun. Sonra atlıyorsun bir siyah taksiye, gidiyorsun meydana. Bir bakıyorsun abi, Douglas Pub. Giriyorsun içeri, what's up Mike, may I have a gin and tonic please diyorsun. Bakıyorsun şöyle, Monkey 47, Might, Monkey 47. Bartender, buyur abi, bu senin gin and tonic. O gin and tonic, bu gin and tonic moruk. Bir gin tonic ne kadar güzel olabilir diyorsunuz. Bu kadar güzel olabilir işte. Hadi size bir tane de bonus yapayım. Bunun üstüne bir tonik foam yapalım. Bunun için ne kullanacağız arkadaşlar? Yine tonik kullanacağız. Bu sefer normal tonik kullanacağım. Sizlere göstermek için yapıyorum bunu. Toniğimi ekliyorum abi. Koy abi, hepsini koy gitsin. Bu limonu da ekliyorum içerisine. Güzel bir lemon katsın içerisine. Bu arada bu köpük olayı bu aralar çok popüler. Ben de böyle gin and tonic'te kullanıyorum. Çok da güzel oluyor. Çok da beğeniyorum. Utku. Seversin. Bunu hemen microblade ile
Yoğun şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok limonlu olması bir sorun sağlamaz. Anneannemin limon bahçeleri gibi koktu, yemin ediyorum. Mükemmel. İşte bu tarifi ilginç kılan nokta bu elimizdeki toz arkadaşlar. Bu sukra diye geçiyor. Yani normalde bunu tartıyorsun işte 1'e 2 falan. Ben böyle öyle kafama göre koyuyorum. Bak. Vız 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 vız. Hemen abi bu kahve köpürtücümüzü de ekliyoruz. Bu köpüğü yaparken arkadaşlar şu şekilde yatay tutmanız çok önemli. Yatay tutarsanız köpük daha iyi oluyor. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Böyle yap, böyle yap, biraz da böyle yap. Böyle kafasına göre takılsın. Bu köpük artmaya devam edecek arkadaşlar. Köpüğümüz hazır. Bu köpüğün çok iyi be. Bu köpüğü yaptığınız zaman, bu sukrayı kullandığınız zaman bu 2 saat, 3 saat, 4 saat bu şekilde stabil kalabiliyor. Yani yumurta beyazı gibi çökmüyor. Ya tabii siz bir kokteyli 4 saatte içiyorsanız bana ona karışmam ama 4 saat duran bir kokteyl daha görmedim ben masada. Yaptın mı kokteyl abi? Gittin. Manitayı aldın. Kadıköy'e bıraktın. Köprüden geçtin. Geri geldin. Beşiktaş'a gittin. Beşiktaş'ta kokoreç yedin. Ondan sonra geldin. Köpük yine bu şekilde olacak. Ben sana onun garantisini veriyorum abi. Ben buna biraz daha köpük basacağım. Boom! Al sana kokteylin kralının amcası. Bu. Patlıyor böyle. Havaya fişekler atıyor. Süper kokuyor. Yani bu kokteyle birini etkileyememe şansınız sıfır abi. O zaman Gin and Tonic'in kralını yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benimle beraber bugün Gin and Tonic yaptığınız için. Haftaya yeni bir bölümle görüşmek üzere. Bir yudumunu alayım bakalım. Çok iyi be.